Antik çağlarda eğer birine zarar vermek istiyorsan bunu sadece fiziksel bir eylemle gerçekleştirmezdin. Bazen düşmanını görünmeyen bir güçle çökertmenin de peşine düşerdin. Bunun için tercih edilen en tuhaf araçlardan biri ise ince bir metal levhaydı. Arkeologlar Akdeniz'in dört bir yanında, Yunanistan'dan İtalya'ya, Anadolu'dan Kuzey Afrika'ya kadar uzanan coğrafyada binlerce lanet tableti buldu. Ve bunların neredeyse tamamı kurşundan yapılmıştı. Peki ama neden kurşun? Tedariği basit, fiyatı uygundu evet. Ama mesele ekonomik ya da erişilebilirliğin kolay olması değildi. Kurşun ağırdır, soğuktur, donuk bir görüntüye sahiptir ve en önemlisi zehirlidir. Antik insanın zihninde bu fiziksel özelliklerin sembolik olarak da bir karşılığı vardı. Ritüeli yapan kişi kurbanın adını sivri bir aletle metal levhaya kazırken şunları da aynı zamanda fısıldıyordu. Ömrü ve hayatı bu metal gibi ağırlaşsın. Dili bunun gibi soğusun. Şansı bu metalin suda battığı gibi dibe batsın. Bugün bir fotoğrafı karartmak için filtre kullanırız. O dönemde bazı kişiler bir insanın kaderini karartmak için metalin olumsuz yönlerini kullanmaya çalışıyordu. Kurşun öfkeyi içine alan bir kap gibiydi. Kıskançlık, rekabet, utanç, intikam hepsi levhaya kazınıyor ve yer altına postalanıyordu. Ve bu hikaye tam bu noktada karanlık bir soruyla başlıyor. Bu tabletler gerçekten tanrıları etkiliyor muydu? Yoksa insanoğlunun çaresizliğinin katılaşmış hali miydi? Yunanca'da katadesmos bağlamak anlamına gelir. Latince defixio sabitlemek, çivilemek demektir. Bu fiziksel eylem metaforik bir mühürleme ya da kilitlemeydi. Yani ritüelin kalbinde şu vardır: hedefi bağlamak, sabitlemek. Hedefi kaçamayacağı o kötü kadere adeta çivilemek. Tablet yazıldıktan sonra rulo haline getirilir ve tam ortasından demir bir çiviyle delinirdi. Bu rastgele yapılan bir işlem değildi. Tamamen kişiye odaklı yapılan mühürleme işlemiydi. Bazı tabletlerde kullanılan dil emir kipindedir. Sanki görünmeyen bir mahkemeye dilekçe veriliyormuş gibi. Onu susturun, onu sersemletin, onu bağlayın. Kimi zaman ise çok daha kişiseldir. Beni terk etti, o da huzur bulmasın. Beni küçük düşürdü, o daha beter olsun. İlginç bir detay ise bazı tabletlerde sadece lanetlenecek kişinin ismi yazmazdı. Kurbanın annesinin adı da eklenirdi. Çünkü antik inanışa göre birini tanımak istiyorsanız annesini de tanımak ve bilmek gerekirdi. Çocuğu annesi büyütür. Onun karakterini annesinin verdiği eğitim oluştururdu. Eğer bu kimliği yansıtıyorsa doğru kişi, doğru hedef, doğru büyü işlemi harekete geçebilirdi. Yani bu büyünün hedefi şaşırmaması için bir kimlik doğrulama sistemi gibiydi. Arkeologlar bazı tabletlerin bilerek kırıldığında tespit etti. Bunun amacı kurbanın ruhunu sembolik olarak parçalamaktı. Eğer levha parçalanıyorsa ruh da parçalanıyor gibi düşünülmüş olabilir. Bazen yapılan ritüeller görünmeyene hükmetme çabasından çok öfkeyi bir nesneye aktarıp rahatlama aracı da olabilirdi. Burada şu soruyu sormamız gerekiyor: acaba ritüeli yapan kişi çaresizce öfkesini fiziksel bir objeye aktararak psikolojik bir rahatlama mı yaşıyordu? Yapılan bu ritüel belki de antik dünyanın öfke terapisiydi. Tableti yazdın, çiviledin ama iş bitmedi. Şimdi sırada o mesajı yer altına ulaştırmak var. Antik Yunan inancında ölüler Hades'in yeraltı dünyasına giderdi. Yeraltı tanrısının adını da taşıyan bu yer tamamen onun egemenliğindeydi. Ölen kişinin ruhu Hades'e ulaşmadan önce bir nehirden geçmek zorundaydı. Fakat herkes bu geçişi doğru şekilde tamamlayamazdı. İnanca göre Auri denen vakitsiz ölenler, yani genç yaşta ölenler, cinayete kurban gidenler, savaşta can verenler, talihsiz bir anda ölenler, bunlar huzura kolay erişemezdi. Onların ruhlarının bir tür arafta sıkıştığına inanılırdı. İşte bu yüzden bazı lanet tabletleri sıradan mezarlara değil, özellikle bu kişilerin mezarlarına bırakılırdı. Buradaki mantık ise şuydu: sen huzursuzsun, öfkelisin, yeraltıyla bir bağın var. Bu yüzden mesajı sen götürebilirsin. Kulağa acımasız gelir ama bu soğukkanlı bir pragmatizmdir. Bu kısımda ölen kişilere duyulan sevgi ve saygının yerini daha çok işlevsellik alıyordu. Roma dünyasına baktığımızda bu mantık farklı bir yaklaşımla karşımıza çıkıyor. Bazı bölgelerde tabletlerin kaplıcalara, kutsal sayılan pınarlara ve su kaynaklarına atıldığı bilinir. Çünkü su, yer altına açılan bir damar gibi görülürdü. Roma döneminde bazı kaplıca ve kutsal alan çevrelerinde bulunan lanet tabletleri, insanların kaybolan eşya ya da hırsızlık gibi meselelerde bile yeraltı güçlerinden medet umduğunu düşündürmüştür. Yani lanet tabletleri sadece kan davası, intikam ya da küçük düşürmek için detaylı şekilde hazırlanmış bir araç değildi. Günlük hayatta yetkili mercilere anlık verilebilen karanlık bir dilekçe de olabiliyordu.
Atina'daki Keramikos mezarlığında bulunan örnekler bu tablet işinin rastgele gelişmediğinin bir göstergesidir. Aynı tarzda düşünceler, tabletlerin bırakıldığı benzer yerler ve aynı yöntemle hazırlanış biçimi. Sanki görünmeyen bir posta iletim sistemi sayesinde herkes bu işten bir şekilde haberdar olmuştu. Ve Keramikos mezarlığı ise bu sistemin merkezine dönmüş gibiydi. Bir mezarlık posta kutusuna dönüşebilir miydi? Ölüler gerçekten bir mesajı taşıyabiliyor muydu? Yerin altına bilmediğimiz bir şekilde gerçekten ulaşılabiliyor muydu? Kulağa gerçekten de garip geliyor. Sıradaki odak noktası bir mezarlık değil, mahkeme avlusu. Antik Yunanistan'da Atina'da bir davayı kaybetmek yalnızca para kaybetmek değildi. Aynı zamanda itibar yıkımına ve kaybına da sebep oluyordu. Toplum önünde küçük düşmek, sosyal hayatta kapıların yüzüne kapanması demekti. Bu mahkemelerin kalbinde ve duvarları arasında hitabet gücü gerçekten çok önemliydi. Daha iyi konuşan, daha iyi ikna eden çoğu zaman bir adım öne geçerdi. Bu yüzden bazı insanlar rakibini fiziksel olarak değil, mental yani zihinsel olarak da devre dışı bırakmaya çalışırdı. Mahkemelerin avlusunda bulunan tabletlerdeki yazıların genelde gece yarısı yazıldığı düşünülürdü ve cümlelerin de şuna benzer şekilde yazıldığı görülmüştür. Onun dilini bağlıyorum, zihnini kilitliyorum, hakimin karşısında sözleri donsun. Hatta bazı tabletlerde dilin bağlanmış gibi resmedildiği örnekler de vardır. Temsili görsellerin amacı konuşma gücünü felç etmek, insanın en keskin silahını yani dilini ağzının içinde paslandırarak işlevselliğini yitirtmek. İşin psikolojik tarafı ise çok daha ürperticidir. Hedef kişi lanetlendiğini öğrenirse kaygılanmaya başlar. Odağı tamamen dağılır. Bir şey yapamayacağım, kaybedeceğim korkusuyla kendisini sabote etmeye başlar. Modern psikolojide buna nosebo etkisi denir. Nosebo, olumsuz beklentinin oluşturduğu, performansı ve morali düşüren bir etkidir. Yani büyü, doğaüstü olmasa bile sonuç son derece etkili ve gerçekçi olabiliyordu. Bu yüzden hukuk tarafında kullanılan bu lanetler, antik dünyanın en eski zihinsel sabotaj yöntemlerinden biri sayılabilir. Rakibin bedenine fiziksel bir saldırıdan ziyade özgüvenine yapılan yıpratma ve yıldırma. Lanetin gücü tabletin içinden değil de hedefin zihninde mi yaratılıyordu? Yani bu noktada büyü gücünü yer altından değil de insan zihninin derinliklerindeki zayıflıklardan mı alıyordu? Şimdi bu lanetli sahnenin gittikçe büyük bir alana hükmedebildiğini göreceksiniz. Çünkü burada artık tek bir insanın hırsını görmeyeceksiniz. Karşınızda on binlerce kişinin aynı anda bağırdığı bir arena düşünün. Roma İmparatorluğu'nda arenalarda yapılan araba yarışları sadece eğlence amaçlı değildi. İmparatorluk çapında bir tutkuya, hatta takıntıya dönüşmüştü. Eskiden Roma'daki Circus Maximus'un kalabalıklığı on binlerce kişiyi aşardı. Bazı önemli dönemlerde yüz binlerce kişinin buraya akın ettiği de tahmin ediliyor. Burası antik dünyanın en kalabalık kitlelerinin bir araya geldiği sahnelerden biriydi. Takımlar renklerle birbirinden ayrıştırılıyordu. Maviler, yeşiller, kırmızılar, beyazlar. Zamanla rekabet özellikle maviler ve yeşiller arasında sertleşmişti. Ama bu renkler sadece spor için seçilmiş tercihler değildi. Aidiyet, sınıf, çevre ve kimi zaman siyasetle iç içe geçen bir kimlikti. İşte bu noktada lanet tabletleri de devreye giriyor. Seyirci hiçbir zaman yalnızca kazanmak istemezdi. Rakibin düşüşünü ve yok oluşunu da görmek isterdi. Yarışlardan önce hipodrom çevresine, ahırların yakınına, hatta sürücülerin yaşam alanlarına lanet tabletleri bırakıldığı bilinmekte. Bazı Roma şehirlerinde ve özellikle Kuzey Afrika'da bulunan örnekler bu işin futbol kulübü fanatizmi seviyesine kadar çıktığını düşündürmektedir. Tabletlerde yazan isimler net ve belirgin haldeydi. Herhangi bir şifreleme yapılmadan açıkça yazılmıştı. Sadece yeşiller takımı gibi değil, sürücünün adına kadar, noktası noktasına, hatta bazen ün salmış olan atların isimleri bile yazılmıştı. Tabletlerdeki üslup olağan derecede ürkütücüdür. Kör olsun göremesin, tendonları gevşesin yürüyemesin, elleri tutmasın, dizginleri kavrayamasın, tekerleğin altında sürüklensin. Bu sözler yalnızca kötü bir dilek değildi, bir tür şiddet talebiydi. Bu etkinliklerde yarış kazaları oldukça sık yaşanırdı. Savaş arabaları sert dönüşlerde savrulur, sürücüler dizginlere dolanıp sürüklenebilirdi. Böyle bir kaza olduğunda tribündeki biri de şunu düşünebiliyordu: lanet tuttu. Belki bu kazaları tabletlerdeki lanetler yaratmadı. Ama seyirciler arasında kazaların anlamını değiştirdiği de aşikar. Bazen anlamak istenen şey gerçeğin kendisinden daha güçlüdür. Binlerce kişinin aynı anda arzuladığı o yok oluş dileği tabletleri içe sayarak sadece tesadüf olarak kalabilir miydi? Antik lanet tabletleri inceleyen arkeologlar bazen tuhaf kelime dizilimleriyle karşılaşmıştır. Bu sözcükler ilk bakışta anlamsız gelir. Yunan Mısır büyü geleneğinin bir parçası olan bu dizilimler ile sık sık karşılaşılmıştır.
Bu tür ifadelere voiceless magic denir. Yani büyülü sesler. Bazen kelimeler tersten yazılır. Bazen üçgen ya da daire için alınır. Bazen ise harfler bilerek eksik bırakılırdı. Peki ama neden? Çünkü birçok inançta yeraltı güçlerinin insan dilindeki anlam katmanıyla değil, ses biçim ve titreşimle ilişki kurduğu düşünülürdü. Bu yüzden anlam ikinci planda kalırdı. Önemli olan kelimenin yarattığı etki, korku ve ritimdir. Anlaşılmaz olan daha güçlü görünür. İnsan zihni anlamlandıramadığı şeyi daha tehlikeli algılar. Bazı dizilimler palindromdur. Baştan ve sondan aynı okunur. Tabletlerde görünen Ablana Talba en iyi bilinen örneklerden biridir. Bunun büyünün iki yönde çalışması fikriyle ilişkilendirildiği düşünülüyor. Hem bu dünyada hem yer altında. Ve tablette geçen metin burada günümüzde çok tanıdık bir durumla da kesişmektedir. Bir yazılım protokolüne ya da komut dizisine benzetilmektedir. Bir sisteme eklemek için günlük yazılım dilinden farklı bir kod yapısı kullanılması gibi. Antik büyücü de insan mantığını devre dışı bırakıp yeraltının anlayacağı bir biçimde komut verdiğini hayal ediyordu. Bu yüzden lanet tabletlerini sadece öfkenin ürünü olarak düşünmemek gerekir. Çünkü aynı zamanda görünmeyenle de iletişim girişimidir. Doğru adrese ulaştığında çalışacağına inanılan bir yazılım gibi. Peki bu kelimeler gerçekten anlamsız ya da korku salmak için tasarlanmış uydurma kelimelerden mi oluşuyordu? Belki de kaybolmuş dillerden geriye kalan kırıntılardı. O zaman lanetin gücü tanrıların hükmünden değil de insan beyninin karanlık köşelerinden mi geliyordu? Tüm gördüğümüz bu kurşun tabletler antik dünyanın üstü örtülemeyen en çıplak duygularını taşıyor. Kıskançlık, korku, intikam, rekabet ve adalet arayışı. Bunları toprağın altına gömen insanlar belki gerçekten görünmeyen güçleri harekete geçirdiklerine inanıyorlardı. Belki de sadece kontrol dizginlerini tekrar eline almak istiyorlardı. Çünkü hırslı ve öfkeli olan bir insan kaybettiğinde bir şekilde karşılık verme ihtiyacı duyar. Ve bazen ufak bir etki bile edebilmek dünyaları değiştirmese bile insanın içini rahatlatabiliyordu. Şimdi şu soruyla baş başa kalıyoruz. Lanet tabletleri yer altına yazılmış bir mektup mu? Yoksa insanın kendi karanlığına tuttuğu bir ayna mı? Günümüzde insanlar kötü dileklerini kurşun levhalara yazmıyor ama yine de bir şekilde etki etmenin, karşılık vermenin yollarını aramıyor mu? İnsanlar bin yıllardır hayatlarına soktukları ve benimsedikleri ritüellerle, ayinlerle kötü gidişatı, başkasını veya kendisini değiştireceğine bir şekilde inanmıştır. Peki bu tarz inançlar yüzyıllar boyunca da farklı şekillerde bile olsa da unutulmayarak nasıl günümüze kadar ulaştı? Bu videoyu beğendiyseniz benzer bir ritüel inanç düzeni içeren 5 Karanlık Ritüel adlı videoyu kanalımızı ziyaret ederek bulabilirsiniz. Fikirleriniz benim için önemli. Yorumlarda belirtin. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın.